Yamaç paraşütü öncelikle özgürlük. Yani en büyük verdiği şey adrenalin ve özgürlük hissi. Bu his insanda çok ayrı bir şey yaratıyor. Çünkü uçmak insan doğasına aykırı bir eylem. Ve insan doğasına aykırı bir şeyler yapabilmek, gökyüzüne kanat açabilmek, gökyüzünde uçabilmek çok farklı bir keyif, çok farklı bir adrenalin, eğlence. O yüzden yamaç paraşütü sporunu yıllardır yapıyoruz, içindeyiz. Noktalarda gelebiliyor insanlara, hani annesin, ne gerek var falan diye, ama güvenli yaptığın zaman çok da tabii ki riskli, ama güvenli yaptığın zaman, sınırlarını bildiğin zaman kendini koruyabileceğini ve güvenli bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum bu sporun. İlk uçuşum gerçekten tarif edilemez bir duyguydu. Kalkış yapmadan önce acayip heyecanlandım. Yani ilk defa uçacaktım. Çok fazla yüksek bir tepe değildi aslında. 90 metrelik bir tepeydi ama yani uçtuğunuz zaman yüksekliğin çok da bir önemi yok. Sonuçta ayaklarınız yerden kesiliyor. Yere indiğimde gerçekten hayatımda bir şeylerin değişmiş olduğunu hissettim. Öncelikle meteorolojiye bakıyoruz biz günler öncesinden. Rüzgarın tam tepeyi karşılaması lazım. Meteorolojik verileri değerlendirip uçuşa uygun olduğuna karar veriyoruz. Sabah kulüpten hazırlanıp öğrencilerle birlikte buraya geliyoruz. Saat 11'e kadar yeni başlayan öğrenciler, termik aktivitelerinin çok olmadığı zamanlarda onları uçuruyoruz. Saat 11'den sonra termikler hızlanıyor, daha profesyonel pilotların zamanı geliyor. Akşamda mümkün mertebe hava kararına kadar uçuşları devam ettiriyoruz. Akşam güneş etkisini kaybettikten sonra öğrencileri tekrar başlatıyoruz uçuşa. Yani öğrenciler çok sıcak havalarda, çok termikli havalarda uçurmuyoruz. Sabahın erken saatlerinde ve akşamın geç saatlerinde. Bir günü böyle bitiriyoruz. Ya bu kadar ilerleyebileceğimi tahmin etmiyordum. Evet, biraz bakayım, hani herkes yapabiliyorsa ben de yapabilirim dedim, ama işin içine girdikçe daha çok bağlanıyorsun. Yaşamın bir parçası gibi oluyor, yani tutkuya dönüşüyor. İlk bulduğun fırsatta uçmak istiyorsun. Yani hafta sonu gelse de işte rüzgara bakıyorsun, hafta içinden pazartesi gününden itibaren cumartesi pazar rüzgar nasıl olacak diye bakıyorsun, kontrol ediyorsun. Doğadasın, hani ya tamamen bütün haftada yaşadığın olumsuzluklar, sıkıntı, stres sanki o hafta sonu siliniyor. Bir resetleyip hayata oradan devam ediyormuşsun gibi. İnsanı çok motive eden, mutlu eden, kafasını dağıtan güzel bir spor. Yani içine girdikten sonra ne hissediyorum? Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Bu kadar seveceğimi, bu kadar yapmak isteyeceğimi, bu kadar ilerlemek isteyeceğimi tahmin etmiyordum açıkçası. Yeteneklerim de olduğunu yani keşfettim, ya da bu kadar daha cesaretli olabileceğimi gördüm. İlerliyoruz bakalım. Burası Türkiye'de çok güzel cross uçuşlarının çıktığı bir yer. 330 metrelik bir tepe, Ayaş Kumludoruk Tepesi diye geçiyor. Buradan mesafe uçuşlarında Karaman'a kadar 300 küsür kilometreler çıkıyor. Evet, durdur, kanatına geçmesin, kanatına geçmesin, kanatına geçmesin. Evet, tamam, okeydir. Ankara'daki birçok insan yamaç paraşütünün Ankara'da yapıldığından bile haberdar değil. Aslında Ankara'da şu an yani Türkiye'deki en yoğun yamaç paraşütü yapılan bölgelerden birisi. Ankara'da şu an 8-10 tane yamaç paraşütü kulübü var ve çok yoğun bir şekilde bu faaliyet yürütülüyor. Çok fazla cross country uçuş dediğimiz uçuşlar bu bölgeden yapılıyor. Çok fazla öğrenci yetiştiriliyor. Ayaş yeni halk tarafından özellikle bu take-off yeni sahiplenilmeye başlandı. İşte yerel yönetimler tanıtıma destek olduğu için burayı yapmaya başladı. Önem vermeye başladı. Take-off'u yaptırdılar, kalkış alanını yaptırdılar. Ayaş'ın tanıtımına, hem bölgenin tanıtımına hem de sporun tanıtımına katkı sağlıyor. Artık yerel yönetimler de o eskisi kadar korkarak veya ürkerek yaklaşmıyor bu tip konulara. Daha sıcak, daha optimal, daha
yapıcı yaklaşmaya başladılar. Çok bol oldu mu da Ebru şöyle bir sıkıntı oluyor. Tanesi içinde geziyorsun. Götün başına oynuyor. Bu da seni ürkütüyor. Kıpır kıpır oluyor. Yani bıçak sürtüyor. Batıl kamp sınırda. Ama hatırlarsan o zaman bakmıştık. Listeye. İyi oldu yani. Herkes kendine uygun havalarda uçmalı. Tecrübeye sahip değilseniz eğitmen dışında uçuş yapmamalısınız. Bu tek başına yapılacak bir spor değil. Mutlaka belirli bir seviyenin altındaysanız mutlaka eğitmeniniz burada olmak zorunda. Size telsizle kontrol vermek zorunda. Onun dışında kurallara uyarsanız güvenlik açısından hiçbir sorun yok yamaç paraşütü sporunda. Sana ne oluyor lan? Sosyal çevremiz güzel anlamda genişledi. Her meslek grubundan, her iş grubundan insanlarla tanıştık. Yani olumlu anlamda sosyal çevreniz güzel anlamda genişliyor tabii ki. Yani hayata bakış açınız biraz daha genişleyebiliyor. Yani daha hoşgörülü olabiliyorsunuz. Yani insanlar ne bileyim birbirini yadırgamıyorsun. Kimse kimseye karışmadığı sürece, kimse de kimsenin hakkını ihlal etmediği sürece bir problem yok. Güzel bir ortam. Take-off ortamı güzel. Yani hep Ayaş'ta uçuyordum şu zamana kadar. Geçenlerde bir Alanya'ya uçmaya gittim. Hiç tanımadığım pilotlar sana her zaman işte yardım etmek için canhıraş ellerinden geleni yapıyorlar. Yani güzel. Hani derler ya deli deli dakikada işte Hacı Hacı Tekke'de misali pilot pilotu take-off'ta gördüğü zaman her zaman yardımcı oluyor. Evet, koş abi koş. Oturabilirsin, at kendini geri. Harika, kalkış tertemiz. Başlangıçta çok fazla eski ya da deneyimli sporcu yoktu kulüpte. Birkaç tane vardı sadece ve onlar bir şekilde bize yol gösterdi. Sonrasında biz de birbirimize yardım ettik tabii. Sonrasında bir sene sonra mesela biz de yeni gelenlere yardım ettik. Bu şekilde sürekli yardımlaşarak, birbirimize bildiğimiz şeyleri öğretmeye çalışarak geçen güzel yıllardı. Bu sporla ilgili en büyük zorluk ve sıkıntı insanların çok tehlikeli olarak kabul etmesi. Çok tehlikeli kabul ettiklerinden dolayı da bir ön yargıyla yaklaşıyorlar. Devlet de aynı şekilde ön yargılı yaklaşıyor. Yani kamu kurumları da buna bu şekilde yaklaşıyor ve bu sebepten dolayı genelde problemler yaşıyoruz. Kolluk kuvvetleriyle bir takım problemler yaşanıyor. Yerel yönetimlerle bir takım problemler yaşanıyor. Ailelerimizle ilgili de problemler yaşanıyor. Çünkü birçok kişi bunu tehlikeli olarak gördüğü için oğlum yapma, eşine yapma diyen çok fazla, kızına yapma diyen çok fazla. Yani aslında bu spor yapabilmek için psikolojik olarak birçok farklı safhalarda, birçok farklı cephelerde savaşmamız gerekiyor. Ama bir kere uçmaya başladığınız zaman, bir kere bunun keyfini aldığınız zaman, bunun tadını yaşadığınız zaman sürekli bir uçma isteği hissediyorsunuz ve devam ediyorsunuz bu işe.